Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Kış için almış olduğumuz kuru bakliyatlarımızı nasıl saklıyoruz? Bakliyatlarımızı saklarken bazı şeyleri yanlış yapıyoruz ve böceklenmelere, kelebeklenmelere yol açıyoruz. Peki kuru fasulyeleri, nohutları, pirinçleri, mercimekleri nasıl saklamamız gerekiyor? İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi içeriğime geçebilirim. Öncelikle market aşamasından başlayalım. Kuru gıdalarımızı marketten alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta son kullanma tarihine bakmak. Ve ayrıca paketin içerisindeki yiyeceğin içerisinde herhangi bir kelebeklenme, uçuşma olup olmadığına da dikkat etmek gerekiyor. Marketten böceklenmiş bir ürün aldığımız zaman, eve getirdiğimiz zaman diğer ürünlerin yanına bırakıyoruz ve onlar da zarar görüyor, böcekleniyor, kelebekleniyor. Kuru gıdalarımızı, bakliyatlarımızı genellikle bu tarz malzemelerin içerisinde saklıyoruz. Bu saklama kabları genellikle sert plastikten ya da normal plastikten oluşuyor. Bu kabların içerisine bakliyatlarımızı bıraktığımız zaman plastik olduğundan dolayı bir kere zararlı. Ayrıca kapağını sıkıca kapatıyoruz ve hava almıyor. Böylece paketin içerisinde hem plastik kokusu hem de kapalı olduğundan dolayı hava almıyor. 2 kere zararlı hale geliyor. Bakliyatlarımızı bu tarz saklama kablarının içerisinde saklamamaya dikkat edelim. İkinci olarak cam şişeler. Cam şişelerin, kavanozların içerisinde herhangi bir gıdamızı saklamak oldukça sağlıklı. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kavanozun kapağını sıkıca kapattığımız zaman hava almıyor ve böylece hava almadığından dolayı içeride kelebeklenme, böceklenme oluşabiliyor. Kapak yerine üzerine yumuşak bir bez parçası kullanabiliriz. Böylece daha sağlıklı olur. Tercih etmememiz gereken diğer bir ürün ise bu tarz ürünler satılıyor ve bunlarda bakliyat saklayabiliyoruz. Bunları kullanmayalım. Kullanacağımız ürüne geldim şimdi. Ben böyle artan kumaşlardan bakliyat keseleri hazırladım. Biraz büyük hazırladım. Bunların içerisine kuru fasulye, nohut yerleştirmeyi düşünüyorum. Bulgur, pirinç içinde daha küçük bez keseler, bez torbalar hazırlayabilirsiniz. Bunun dikim aşaması oldukça kolay. Kesinlikle bunlardan hazırlayabilirsiniz. Oldukça basit çünkü. Ya da satın alabilirsiniz. Muhakkak satılan bir yerler vardır. Araştırarak bunu bulabilirsiniz. Kuru gıdalarımızı, kışlık bakliyatlarımızı bu tarz bez torbaların, bez keselerin içerisinde saklamak oldukça sağlıklı. İçerisine herhangi bir tuz, sarımsak, defne yaprağı gibi malzeme eklememize de gerek yok. Bezin hava geçirgen olması gerekiyor. İstediğiniz herhangi bir kumaştan, bezden bu tarz bez keseler hazırlayabilirsiniz. İç kısmını göstermek istiyorum. Dikim aşaması oldukça kolay. Dilerseniz bu bez torbanın, bez kesenin dikim aşamasını da ayrı bir videoda hazırlayabilirim. Yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Bez torbanın nasıl dikildiğini ayrı bir videoda hazırlamamı, dikmemi istiyorsanız eğer yorumlardan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ben de bu bez kesenin, bez torbanın nasıl dikildiğini, dikim aşamalarını hazırlayacağım bir videoyu yayınlayabilirim. Kuru gıdalarımızı, kuru bakliyatlarımızı bu bez torbaların içerisinde yıllarca saklayabiliriz. Tabii ki son kullanım tarihini geçmemek kaydıyla. Küçük küçük etiketler hazırlayarak veya kağıtların üzerine son kullanma tarihlerini yazarak bu bez torbaların içerisine bırakabilirsiniz. Böylece kullanmış olduğunuz mercimeği, pirinci son kullanım tarihinin ne zaman olduğunu
kağıda bakarak bulabilirsiniz. Bakliyatların içerisine tuz koymamız gerekiyor mu? Bez torbaları kullandığımız zaman tuz koymamıza gerek kalmıyor. Ayrıca tuz kullanmak istiyorsanız eğer böyle iri kaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Bakliyatların içerisine böyle bir miktar tuz eklemenizde fayda var. Hava geçiren bir bez torba kullanıyorsanız da tuz kullanmamıza gerek kalmıyor. Bakliyat keselerimiz yoksa eğer dikemediysek ya da alamadıysak ne yapmamız gerekiyor? Pazarda satılan patateslerin, soğanların çuvallarını kullanabiliriz. Bu çuvalları güzelce yıkadıktan sonra güneşte kurutalım, nemlilik kalmasın ve daha sonrasında bu şekilde kullanabiliriz. Bu çuvalların gözleri çok iri ise bunu kullanamayız. Sık gözlü olanları tercih etmemiz gerekiyor. Sık gözlü olduğu zaman bütün ürünleri kullanabiliriz. Bu üründen de bahsetmek istiyorum. Bunun içerisinde genellikle pirinç, un gibi gıdalar satılıyor. İçerisindeki malzeme bittikten sonra bunu da güzelce yıkayalım, güneşte kurutalım ve daha sonrasında kullanalım. Bunu da kullanabiliriz. Bu pirinç torbalarını, un torbalarını geçici bir süre kullanalım. Çok fazla kullanmamaya dikkat edelim. Bez keseler, bez torbalar alıncaya kadar bu ürünü kullanabiliriz. Ağzı kapalı plastik ürünler kullanmak zorunda kalıyorsak eğer o zaman bu torbayı tercih edebiliriz. Şimdi en önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Almış olduğumuz bakliyatları genellikle mutfağımızda saklıyoruz. Kış günlerinde mutfağımız çok sıcak oluyor. Ayrıca yaz günlerinde de sıcak oluyor ve bu da bakliyatların bozulmasına neden oluyor. Mümkünse bakliyat dolabımız bir balkonda olsun ve balkonda güneş almayan bir yerde olsun. Bakliyat dolabımızın içerisini tuzlu su ile, karbonatlı su ile arada bir silelim ve güzelce kurumasını sağlayalım. Nemli bırakmayalım. Nemli kaldığı zaman küflenme oluşabilir. Buna dikkat edelim. Ayrıca bakliyatlarımızı güneş almayan bir yerde ve nemli olmayan bir yerde saklamaya dikkat edelim. Güneşli ortam ve nemli ortam bakliyatların çok kısa sürede böceklenmesine, küflenmesine neden olur. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen.